Xiaomi'nin alt markası diyebileceğimiz Poco isimli bir akıllı telefon üreticisi var biliyorsunuz ve bu üretici özellikle fiyat performans ürünleriyle çok dikkat çekiyor. Bu videodaki konuğumuz Poco X3 GT. Teknik detaylarıyla çok dikkat çeken bir akıllı telefon ama fiyatıyla da sizin favoriniz olabilir. Bu akıllı telefon detaylarına bir bakalım. Şimdi Poco X3 GT'nin özellikle tasarım anlamındaki diğer Poco X3 cihazlarından ayrılan noktaları var. Arkayı çevirir çevirmez zaten anlayacaksınız arkadaşlar. Daha önce diğer Poco serisi, özellikle Poco X3 serisi cihazları sizlere anlatma fırsatını bulmuştuk zaten. Bu akıllı telefonda da tasarım anlamında böyle daha kaliteli bir tasarımı bizlere sunmaya çalışmış Poco tarafı. Cihazın bu şık tasarımının detaylarını indiğimizde ise sağ tarafında ses açma kapama butonlarını ve burada bir kilit tuşunu görüyorsunuz. Bu kilit tuşunun içine gizlenmiş oldukça hızlı çalışan bir parmak izi okuyucu görev yapıyor cihazda. Arka tarafında 3 adet bir kamera görev yapıyor arkadaşlar ve tabii ki alt bölümünde de burada görmüş olacağınız üzere Type-C girişi, hoparlör girişi ve bir adet de şuradaki nokta olan yer bizim mikrofonumuz oluyor sevgili arkadaşlar. Ön tarafa baktığımızda ekrana gömülü diyebileceğim durumda şöyle beyazı alayım daha net görürsünüz. Bir tık büyük tutulmuş bir önde selfie kamera tasarımı var. Ancak tabii şunu burada söylemem lazım. Bu akıllı telefon bu ailenin amiral gemisi rolünde bir akıllı telefon. Yani amiral gemisi olarak değerlendireceğimiz bir model olmadığı için bence buradaki ekran tasarımı vesaire bunların hepsi oldukça yerinde olmuş arkadaşlar. Ekran IPS LCD bir panel. 120 Hz'e kadar bir yenileme hızı var. Şöyle de sizlere gösterebilirim yine bu detayı. Şurada gördüğünüz üzere yenileme hızını 120 Hz'e kadar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve tabii çok yüksek de bir pil kapasitesine sahip olduğu için bu cihaz bizlere sunduğu bu yüksek yenileme hızı herhangi bir olumsuzluğu da bünyesinde bulundurmuyor. Ekran büyüklüğüne tabii ki değinmedim şimdiye kadar ama 6.6 inçlik gayet büyük bir ekran bu cihazda görev yapmakta arkadaşlar. IPS LCD olduğunu söyledim. 1080'e 2400'lük bir çözünürlüğü bulunuyor bu ekran panelinin. HDR10 desteği bulunuyor bu ön tarafta bulunmakta olan ekran panelinde. Bu da tabii ki HDR destekli görüntülerde çok daha üst düzey bir deneyimi bizlerle buluşturuyor cihazda. Güneş ışığı altındaki deneyimine gelince ise şöyle baktığımda biraz parlaklık az kalıyor gibi ama büyük bir sorun mu derseniz hayır değil. Gelelim pil tarafına. Pilde 5000 mAh'lik bir pil görev yapıyor bu cihazda ve kutu içeriğinden çıkan size göstermek istediğim bir detay var. Hemen şöyle onu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Kocaman üstünde yazıyor zaten. 67 wattlık bir hızlı şarj adaptörü bu cihazın kutusundan çıkmakta sevgili dostlar. Böyle bunları da koyayım şuraya. Bu adaptör ve bu kablo ile bu telefonu yaklaşık 35 ila 40 dakika içerisinde %100'e şarj etmeniz mümkün. Şimdi bu işin teknik tarafına geldiğimizde ise Poco X3 GT'de 8 GB'lık bir RAM bulunuyor arkadaşlar. Klasik bu tarz cihazlarda gördüğümüz gibi iki farklı depolama seçeneğiyle geliyor bu cihazlar. 128 GB ve 256 GB'lık iki farklı versiyonu var bu cihazın. Ancak RAM kapasiteleri 8 GB olarak sabit tutulmuş. Benim bugün sizlere anlattığım bu akıllı telefonda 256 GB'lık bir sabit depolama bulunuyor sevgili dostlar. Gelelim işlemciye. İşlemci benim çok takdir ettiğim bir işlemci serisi olan MediaTek'in Dimensity 1100 5G işlemci modeli arkadaşlar. 5G destekleri bir akıllı telefon aynı zamanda bu cihaz. Geekbench'i açtım bu arada sizlere de göstermek için. Cihazın tek çekirdekli skoru 746 iken multi yani çok çekirdekli skoru da 2695 seviyesinde tutulmuş arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Bu cihazla oyun oynarken ya da günlük işlerinizi yaparken herhangi bir performans sorunuyla karşılaşmayacağınız anlamına geliyor ki keza ben de test ederken hiçbir problem ile karşılaşmadım bu cihazda. Ve gelelim şöyle arkayı da çevireyim kameralara. Çünkü arkada çok güzel bir kamera kurulumu var. Burada görmüş olduğunuz üzere günümüzdeki artık popüler kamera tasarımını yine bu cihazda da görüyoruz arkadaşlar. Ana kamerada 64 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip hem gün ışığı altında güzel sonuçları bizlerle buluşturabilen hem de ışık haz aldığında orada performans düşüşünü sizlere hissettirmemeye çalışan bir ana kamera görev yapıyor. Hissettirmemeye çalışan dedim çünkü senaryolara göre sonuçlar değişebiliyor. Ancak genel anlamda ana kamera performansı çok başarılı bir akıllı telefon olmuş Poco X3 GT. 8 megapiksellik ve 120 dereceye kadar çekimler yapabildiğiniz bir ultra geniş açılı kameramız var. Bu kameranın da gün ışığı altındaki sonuçları başarılı ancak ışık azaldığında çoğu cihazda söylediğim gibi performansta önemli bir düşüş oluyor. Çıktılarda da bunu zaten gayet görebiliyoruz. Makro bir kameramız var 2 megapiksellik. Bu makro kamerada da sabit bir netleme özelliği var arkadaşlar. Bu sayede hani dışarıda gün ışığı altında
etrafında çiçeği, böceği, taşı, kumu, işte elinize tuz döküp onları ya da makro bir şey çekmek istediğinizde cihazınızda böyle bir özelliğin bulunuyor olması güzel olmuş. Gelelim video tarafına. 4K 30 FPS çekimler yapabiliyorsunuz. Full HD'de 30, 60 ya da 120 FPS çekimler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu telefon video anlamında hani anı kaydetmek adına kullanacaksanız evet kaliteli anılar kaydetmeniz mümkün, ancak iş sosyal medya tarafına geldiğinde bir miktar optimizasyon problemleri sebebiyle çektiğiniz video görüntüler çok kaliteli bir şekilde sosyal medyaya gitmeyebilir, ama fotoğraflar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Fotoğraflarda güzel çekmeyi başardığınız fotoğraflarda iyi paylaşımlar yapabilirsiniz. Bu cihaz ile fotoğraf anlamında sizi tatmin edebilir diyeyim ve ön kamera doğru tekrardan dönüş yapayım. Ön tarafta ekrana gömülü olan şu kamera arkadaşlar 16 megapiksel f2.5 diyafram aralığına sahip. Burada ufak bir eleştirim var. f2.5 biraz geri kalmış. Hani daha iyi ışık alabilen bir lens burada kullanılabilir miydi? Bence kullanılabilirdi. Çünkü ışık düştüğünde yine ön kameranın performansı ne yazık ki düşüyor. Burada bir yapay zeka desteğiyle bunu çözmeye çalışmış marka, ama ne kadar başarılı olmuş derseniz daha iyi olabilirdi derim. Ama bu telefonun olumlu taraflarını çok da olumsuza çevirmiyor. Onu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Ön kamerada da yine Full HD 30 FPS 720p'de de 120 FPS çekimler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi ön kamerada da sosyal medyada fotoğraf paylaşımı anlamında sizleri tatmin edecek sonuçları çıkartabilirsiniz ortaya. Ancak daha üst düzey performanslar beklememenizi sizlere öneririm. Gelelim son değerlendirmeye doğru artık yavaştan, çünkü bayağı detaylı bir şekilde sizlere cihazı aktardığımı düşünüyorum şu anda. Yani bu videoda sizlere aktardığım modeli satın almak istediğinizde de yaklaşık 4900-5000 TL bandında bir ödeme yapmanız gerekiyor. Ben bu telefonu beğendim mi sorusunda cevaplayayım değil mi artık? Ben bu akıllı telefonu beğendim arkadaşlar. Bu fiyat seviyesinde, bu performansta, günlük hayattaki deneyimiyle gayet satın alınabilir bir akıllı telefon olmuş Poco X3 GT. Eksilerini söyledim, artılarını söyledim. Son karar da sizde olsun. Siz de düşünüyorsunuz Poco X3 GT hakkında yorumlara yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.